What's up? Bugün biraz dizi tavsiyeleri vereceğim. Uzun zamandır dizi tavsiyelerinden bahsetmek istiyorum ama konuyu bir türlü küçültemiyorum. Yani anlatmak istediğim o kadar çok dizi var ki. O yüzden kategorilere bölmem lazım. Bugün bilim kurgu diye böldüm ama bilim kurgunun içinde de aslında birçok bölümler var. O yüzden farklı bölümlerden birer tane filmden bahsetmek istedim bugün. Ayrıca spoiler vermemek için çok az bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle Fringe dizisinden bahsedelim çünkü Fringe efsane bir dizi. Eğer paralel evren tarzında bilim, hani bilim dışı bilim olan bilimle ilgileniyorsanız bu dizi tam size göre. They gave him the resources to do whatever work he wanted, which was primarily in an area called fringe science. When you say fringe science, you mean pseudoscience. I suppose. Things like mind control, teleportation, astral projection, invisibility, genetic mutation, reanimation, Whoa, excuse me for a sec. Şimdi dizide Olivia Dunham diye bir FBI ajanı var. Ve ilk bölümde bir uçak kazası tarzında bir şey oluyor. Ve bu uçak kazası çok ilginç bir şey. Çünkü kaza yerine gittiklerinde iskeletler var uçağın içinde. Bedenler değil, iskeletler var. Bunun üzerine falan yoğunlaşıyor, ediyor derken FBI'ın Fringe bölümüyle tanışıyor. Fringe'in artık bir çalışanı oluyor ve bilim dışı bilimle ilgilenmeye başlıyor. Çünkü bu uçak kazası gibi birçok şey oluyormuş aslında, birçok olaylar oluyormuş. Ve bunlar böyle sanki bir deneymiş gibi, birileri bunların üzerine bir deney yapıyormuş gibi. What happened on that plane might be part of something more dangerous than just simple terrorism. Simple terrorism? In the past 9 months, there have been 36 authenticated incidents like the Hamburg flight. John Thompson, a normal kid, went missing back in '98. Reappeared last month halfway around the world. Hadn't aged a day. In the past few months, 46 other children who went missing that same year turn up. Same story. Local fisherman off the coast of Sri Lanka reports a low-flying plane emitting a high-pitched frequency that blows out all their windows. An hour later, same spot. An 8.7 subsurface earthquake creates a tsunami that kills 83,000 people. So why are you Listen, telling man. me? Patient in Lisbon who woke up after years in a coma began writing just numbers. They turn out to be exact real-time coordinates of our carrier battle groups in the Pacific. Intel that's classified above top secret. So how is that even possible? Come work for me. They're calling these events the pattern, as if someone out there is experimenting, only the whole world is their lab. You've seen it now, you know. I don't want to know. I have a job. This is a more important job. O yüzden bunu iyice incelemek için Olivia Dunham'a başvuruyor ve o da artık hani bu olaylarla ilgileniyor falan filan. Olivia Dunham araştırmasını yapıyor ve zamanında askeriyeye çalışan ve bu bilimle alakalı bu deneyler yapan bir adam buluyor. Ama bu adam akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle bir hastanede yatıyor. O yüzden bu kadın o adamı hastaneden çıkarmaya çalışıyor ve bu adam Walter Bishop. His name's Walter Bishop. He's a scientific researcher from Cambridge, born in '46, Harvard educated, postgrad at Oxford and MIT. Look at the experiments he was doing in the '70s. Çok sevdiğim bir karakter, sizin de garanti çok seveceğiniz bir karakter. Adam zeka küpü, adam gerçekten hani acayip işler başarıyor ama bir yandan da çok komik ve çok tatlı. Hey Peter, will you turn out the lights? Seriously? All right, Peter. I ordered it on television. Şimdi Olivia Dunham bunu hastaneden çıkarabilmek için oğlunu bulması gerekiyor. Çünkü ancak oğul oradan çıkarabilir, ailesi olduğu için. Ve oğlu da birazcık böyle ukala biri diyelim. Babasıyla arası pek iyi değil çünkü babasının deli olduğunu düşünüyor. Çünkü babası öyle deneyler, öyle bilimler yapıyor ki yani akıl almayacağı şekilde yaptığı için hani abarttığını düşünüyor, fazla şey olduğunu düşünüyor. O yüzden babasıyla pek konuşmuyor. Tabii başka sebepler de var. Şu an spoiler vermemek için bu şekilde anlatıyorum. Your skin tone suggests you might be suffering from arterial hypertension. Don't tell me what I'm suffering from. And there are no visible signs of hypertension. Her neyse bir şekilde Olivia Dunham ona ulaşması lazım, onu hastaneden çıkarması lazım ve sonra artık hep birlikte bu 3 kişi çok güzel bir takım olarak artık her şeyi çözmeleri gerekiyor. Dizi bu şekilde ilerliyor. Bir sürü olaylar oluyor, bunun arkasından başka şeyler çıkıyor. Paralel evren hakkında bahsediyorlar, başka şeyler hakkında da bahsediyorlar.
bu tarz bilim ilginizi çekiyorsa ve komediyi de seviyorsanız aynı zamanda bu dizi çok güzel. Çünkü gerçekten çok komik yani. Karakterlerin kişiliklerinden dolayı biraz komik. Öyle bilerek şakalar falan yapmıyorlar da güldürüyorlar yani bir şekilde. The synaptic transfer system, the shared dream state. What do you mean, shared dream state? Human brain generates a quantifiable electric field. I posited in 1976 that it is possible to synchronize the fields of two distinct minds to allow the sharing of information across the unconscious state. Like a string between two tin cans. You know what's great about that is that it's completely insane. You're saying I can talk to John in a coma, and he can tell me what the suspect looks like? It's not an exact science. It's not even science. Have you done this before? I have used this technique to extract information from a corpse once. You can do that if they haven't been dead for longer than 6 hours. Right, because after 6 hours, that's when they're really dead. You could access his memories, assuming there's no brain damage. Of course, you'd have to have an electromagnetic probe placed in the base of your skull whilst immersed without clothing in the old tank. And you'd be heavily drugged. The man who was just released from the mental institution, he wants to give you a drug overdose, then stick a metal rod into your head and put you naked into a rusty tank of water. No, I don't want to. No, I'd rather not. I'm just saying I can. Evet, şimdi birazcık daha farklı bir bilim kurguya geçelim. Misfits. Özel güçlerle alakalı dizileri seviyorsanız bu dizi size göre bence. Dizide ana karakterler genç bir grup suçlu insanlar. Suçlu gençler. Hapis cezası almaktansa toplum hizmeti cezası alıyorlar. Sanırım toplum hizmeti adı. Yani topluma hizmet vermek zorundalar. İşte bu çöp toplamak olabilir, huzur evlerinde yardımcı olmak olabilir. Bu tarz toplum hizmeti görevi veriliyor onlara ve bunlar birlikte yapıyorlar bunu. Bir gün bir fırtına çıkıyor. Değişik bir fırtına çıkıyor ve şimşek hepsine çarpıyor. Ve dünyada birçok insanı çarpıyor ama herkese değil. Ve bu şimşeğin çarptığı herkeste o kişinin karakterine göre bir güç geliyor. Bu güçler arasında çok bilindik güçler de var. İşte mesela başkasının düşüncelerini okumak, ölümsüzlük, işte zamanda yolculuk. Ama çok da alışılmadık güçler de var. İşte mesela süt ve süt ürünlerini istediği gibi aklıyla oynatmak. Ya da birinin hamileliğini başkasına aktarmak. Bir de çok iyi bir tane hatırlıyorum. Biri de her şeyi oyun gibi görüyordu. Yani işte Counter Strike olsun, PUBG gibi. Onun bakış açısı oydu. Burada işte puan görüyor, şöyle görüyor. İnsanları insan olarak değil de karakter olarak görüyor ve onun amacı onu öldürmek falan. O yüzden onu öldürmeye çalışıyor falan. Bu tarz, yani bu özel güçler iyi de olabilir, kötü de olabilir. Şimdi bu kişilere özel güçler geliyor ama bu ana karakterlerimizin amacı dünyayı kurtarmak falan değil. Başka sebeplerden dolayı onlar başka böyle güç sahibi insanlarla tanışmış oluyorlar falan filan. Tabii de ilk bölümde de bazı olaylar oluyor. O olayların üstünü kapatmak için de uğraşıyorlar falan. Bu da komik bir dizi. Yani komedi değil ama yine de komik şeyler var yani içinde, güldürüyor. All of you have some kind of special power. Everyone can do something except me. He can do something. He can do something and I can't. That's ridiculous. Look at him. How does that make any sense? Maybe you can do something. You just haven't found out what it is yet. Yeah. Right. What if I can't feel pain? Ow! Did you feel that? Stop hitting me! Ve sıradaki diziyi ben 3. sıraya koydum ama konu olarak aslında bilim kurgu denildiğinde akla ilk gelen şeylerden biri dünyanın sona ermesi. O yüzden bu da biraz onun hakkında. Dizimiz The 100. Şimdi bu dizi dünya sona ermesi dışında sona ermemesi için, yani insanlığın devamını sürdürebilmek için bir çaba var. Bu dizide dünyaya bir şeyler olmuş ve artık dünya yaşanır bir halde değil. O yüzden uzayda bir uzay gemisinde, kocaman bir uzay gemisinin içinde hayatını sürdürüyorlar. Bir toplum, yani koskoca bir toplum hayatını sürdürüyor. Ve burada bir suç işlendiğinde cezaevi yerine uzay boşluğuna atıyorlar ve ölüyor. Yani öldürüyorlar ceza işleyenleri. Ama 18 yaşın altındaysanız eğer bir yere hapsediyorlar sizi ve 18 yaşınızı doldurduğunuzda sizi uçuruyorlar. Uçurmak diyorlar dizide. Uçurulursun diyorlar. Uçuruyorlar. Ama bu uzay gemisinde çok büyük bir sıkıntı var. Oksijen azalıyor. Ve bu gidişle çok da uzun yaşayamayacaklar.
O yüzden ya uzay gemisinin içindeki kişileri azaltmaları gerekiyorlar ya da dünyada yaşam bulmaları gerekiyorlar. Bunlar da ne yapıyor? Üst yönetimde olan insanlar diyor ki ya bizim bu 18 yaşın altındakiler zaten zamanında ölüp gidecekler diyorlar. Biz bunları dünyaya gönderelim. Yaşanıyor mu yaşanmıyor mu onlar bir baksın, onlar bir uğraşsın, bir çabalasın. Bu çocuklar bir çabalasın. Eğer yaşanıyorsa biz peşinden geliriz. Çocuklar, yani bir yetişkin bile gitmiyor onlar birlikte. Sadece 18 yaşın altındaki çocuklar. Bu çocukların annesinden babasından habersiz dünyaya gönderiyorlar. 100 tane. İşte bileklikleri var falan filan. Hani o sayede anlıyorlar yaşanabilir mi değil mi diye. İşte oksijenini, radyasyonu, onu bunu falan ölçüyorlar. Dizi bu şekilde başlıyor. İlk bölüm böyle gidiyor. Ama sezonlar boyu o kadar çok farklı şeyler oluyor ki, o kadar değişik şeyler oluyor ki ve hani gerçekten şeyi sorgulatıyor dizi. Ben bu yüzden de çok seviyorum. Hani o durumda olsan sen ne yapardın? Böyle televizyon başında, bilgisayar başında izlerken karar vermek çok kolay. Ama onların yerinde olmak, bu kişi ölmeli mi, ölmemeli mi? Ya da herkesi kurtarmak için bir kişi feda edilir mi? Gibi birçok sorular soruyor ve gerçekten hani kendinizle yüzleşiyorsunuz. Eğer soruyorsanız kendinizi izlerken çok apayrı bir bakış açısı getiriyor insana bence. O yüzden bu tarz insan ırkının yaşamını sürdürmek gibi dizileri seviyorsanız eğer bunu tavsiye ederim. What? You think you're in charge here? You and your little princess? Do you think we care who's in charge? We need to get to Mount Weather. Not because the Chancellor said so, but because the longer we wait, the hungrier we'll get and the harder this will be. How long do you think we'll last without those supplies? Octavia, get out of the water. Get out of the water now! Octavia! Normalde ben bu videoyu 3 tane diziden bahsedip bırakacaktım. Ama birçok arkadaşım bana Doctor Who hayranı olduğun halde bu dizide nasıl Doctor Who'dan bahsetmezsin, nasıl olur falan filan diyecekleri için Doctor Who'dan da bahsedeceğim. Şimdi yanlış anlaşılmasın, kesinlikle bu videonun içinde yer almalı zaten. Ama Doctor Who ayrı bir bilim kurgu, yani ayrı bir dünyası var. Yani fantastik kategorisine giriyor mu onu da tam bilmiyorum ama yani ayrı bir şey. Doctor Who aslında 1960'larda başlayan bir dizi, hatta siyah beyaz çekilen ve çocuklar için çekilen bir dizi ama zamanla bambaşka bir hal aldı ve kesinlikle çocuklar için bir dizi değil. Yani çocuklar izleyebilir tabii ki de ama öyle bir dizi değil. Kötü bir giriş oldu. 1960'larda başlayıp 1989'da bitirdiler ama 2005'te devam ettirdiler. Şimdi The Doctor diye bir karakter var. Ana karakterimiz o zaten. Doktorumuz yani. Gerçekten bir doktor değil ama adı doktor. İzleyince anlarsınız. I'm the doctor, by the way. What's your name? Rose. Nice to meet you, Rose. Run for your life. Bu doktor bir insan değil. Başka bir varlık ve ölmüyor. Yani onun da ince detayları var. Ama ölmek yerine rejenerasyona uğruyor. Fiil hali ne? Bilmiyorum. Yani vücudundaki bütün hücreler yenileniyor ve bambaşka bir vücudu oluyor artık. Yani oyuncular değişiyor o sırada. O yüzden işte 2. doktor, 3. doktor diye değişiyor. Yani her vücut değiştirdiğinde, her yenilendiğinde bir sonraki doktor olmuş oluyor. 2005'te tekrar başladıklarında, devam ettiklerinde daha doğrusu 9. doktoruna 2005'te devam ettiklerinde 9. doktordan devam ediyorlar ve şu anda 13. doktorda ve devam ediyor, dizi hala oynuyor. Peki konu ne Azime? Detayları geç, konuya gel. Tamam, konuya geliyorum. Doctor Who hakkında söylemek istediğim o kadar çok şey var ki. Bu dizide uzaylılar var, başka evrenler var, zamanda yolculuk var. Ne ararsan var. Hatta bazen gerçek hikayeler üzerine de yapıyorlar. Mesela Pompei şehrinin yanması gibi. Bu tarihte gerçek bir olay ama tabii Doctor Who farklı bir şekilde anlatıyor bunu. Bu şehir bir volkan patlamasından dolayı yok oluyor ve dizi de o şekilde, sonuç aynı ama nedeni biraz farklı ve olan olaylar biraz farklı. Ki hatta bu bölümde o şehrin yok olmasını hiçbir şekilde istemiyor doktorumuz ama tarihle oynayamayacağı için mecbur yok olmasına izin vermek zorunda kalıyor. Güzel bir dizi. Hatta bu son doktorun oynadığı bölümlerden birinde Nikola Tesla'dan bahsediyorlar ve aslında onun nasıl elektriği bulduğunu. Ama buna ek olarak işte başka uzaylılar tarzında başka bir şeyler oluyor. İşte o dünyayı kurtarıyor falan filan. Merak etmeyin, bu spoiler değil.
Çünkü izleyince anlarsınız ki zaten hiç izlemediyseniz buraya kadar gelmenize kadar unutursunuz dediğim her şeyi. Yani 2005'ten bu yana. Doktor bu maceralarını tek başına yaşamıyor bu arada. Yanında arkadaşları da oluyor. Yani zamanla edindiği arkadaşlar. Tabii zamanla edindiği gibi zamanla gitmesi gerekiyor. Çünkü onlar tabii de yaşlanıyorlar. Kendisi yaşlanmasa da. Right then, I'll be off. Unless, I don't know, you could come with me. Ve Doktor komik. Ayrıca bağlantılar çok güzel. Sezonlar arasında bağlantılar, karakterler arasında çok güzel bağlantılar var ve dizi tam bir dizi. Yani onu izleyeceksiniz, o dünyaya ait olmanız gerekiyor. O dünyaya ait hissediyorsunuz zaten kendinizi. O yüzden gidip mesela şu anda son sezonu izlemeyin sakın. Sakın öyle bir şey yapmayın. Yok, bir anlamı yok. 2005'ten başlamanız gerekiyor diziye anlayabilmek için, bağlantıları kurabilmek için. Hatta 2005'ten öncesinde de bağlantılar var. Ama onlar çok küçük detaylar. Ben sonradan işte internetten falan buldum. Her neyse, Doctor Who dünyası apayrı bir dünya. Yani bilim kurgu olduğu için izlemek değil de Doctor Who'dan bahsederken heyecanlandım. Ne diyeceğimi unuttum. Düşüncelerimi bağdaştıramadım. Ben burada bitireyim. Bu video tam istediğim gibi olmadı. Çünkü daha fazla detay vermek istedim. Ama vermemem de gerekiyor. O yüzden çok karışıktı. Daha fazla bahsetmek istiyorum. Daha fazla dizilerden bahsetmek istiyorum. Ama zaten video çok uzun oldu. O yüzden burada bitiriyorum. Ve başka videolarda başka dizilerden bahsedeceğim. Eğer sizin dizi tavsiyeniz varsa bu dizilere göre yorumlara lütfen yazın. Siz bu diziyi izlediniz mi? Beğendiniz mi? Beğenmediniz mi? Neden beğenmediniz? Bunları yorumlara yazın. Ve ben burada bitireyim. Çünkü beynim uyuştu şu anda. Neden? Bilmiyorum. Böyle heyecan yaptım. Ayrıca diziler hakkında başka videolarım da var. İzlemek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.